Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir çalışmayla karşınızdayım. Bu şekilde çiçekler hazırladım. Ben bu çiçekleri çantamın bağcığında kullanacağım. Minik bir torba çanta yaptım. Onun bağcık kısmına şıklık katmak için kullanacağım. Siz dilediğiniz çalışmalarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi çantalarınızı süsleyebilirsiniz, şapkalarınızı süsleyebilirsiniz ya da farklı çalışmalarınızda bu şekilde süs olarak kullanabilirsiniz. Yapımı çok basit. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram'dan, Pinterest uygulamasından ve TikTok'tan beni takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri daha fazla bekletmeden anlatıma geçmek istiyorum. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizin yapımına sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamız nasıldı? Açık uçlu ipimizi örmeye devam edeceğimiz ipin altına yerleştiriyorduk. Bu şekilde birleştiği noktadan tutuyorduk. Şimdi örmeye devam edeceğimiz ipi halkamızdan bu şekilde halkamızın arasından çekiyoruz. Şimdi bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Halkamın içine direkt batarak tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Yine halkamın içine batıyorum. Hiç tığıma ilmek dolamadım. Direkt battım. Ne yaptım? Tığımdaki 2 ilmeği boşalttım. Bir adet daha sık iğne yaptım. Tığıma ilmek dolamıyorum. Halkamın ortasından tığımı geçirip bu şekilde tığımla ilmeğimi çekiyorum ve bir adet daha sık iğne yapıyorum. Toplamda 10 adet sık iğne yapacağım. 10 adet sık iğnemi yaptım. Bakın boşluğumuz çok büyük. Bunu ne yapacağız? Şu açık uçlu ipimizi şöyle çekerek ortadaki boşluğumuzu küçültebildiğimiz kadar küçülteceğiz. Kağıt iple yapıyorsanız dikkatli çekin, kopma olabilir. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıyorum bakın. İpimi aradan çekiyorum. Diğer tığın başındaki ilmekten de ipimi geçirerek kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi burada 4 adet zincir çekeceğim. Tığın başına ilmek doluyorum. Aynı noktaya batarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde boşaltarak bu şekilde küçük bir kutucuk oluşturuyorum. Şimdi bir tane sık iğnenin tepe boşluğuna atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tığıma hiç ilmek dolamadım. Direkt battım. Bir adet sık iğne yaptım. Şeklimiz bu şekilde oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya sık iğne yaparak batmıştık. Aynı noktaya batıyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Direkt batıyorum, tığıma ilmek dolamadım. Bir adet sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Şuradaki oluşturmuş olduğumuz halkalar 5 adet olacak. Çünkü çiçeğimizde 5 adet yaprağımız var. Dediğim gibi sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak örmeye devam ediyorum. Halkalarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki noktaya batarak kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi şurada zincirle oluşturmuş olduğumuz ilk halkamız var. Onun içine batıyorum tığıma ilmek dolamadan. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı noktaya 8 adet ikili trabzan yapacağız. Tığıma ilmek doladım. 2 ilmeğimi bir seferde, 2 ilmeğimi bir seferde boşaltarak bir tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde tığıma ilmek doluyorum. Aynı zincirin orta boşluğuna batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 8 adet ikili trabzan yapacağım. 8 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tığıma ilmek dolamıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet sık iğne yaparak burayı bağlıyorum. Şimdi ortada bakın oluşan bir tane küçük bir boşluk var. Oraya da batıyorum, bir adet sık iğne. Şimdi zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz diğer boşluğumuza geçiyoruz. Hemen sık iğne ile oraya da yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Sık iğne yaparak zincirime battım. Şimdi 8 adet ikili trabzan. Yine diğer yaprağımda yaptığım şeyin aynısını burada da yapıyorum.
8 adet ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı yere hiç tığıma ilmek dolamadan batıyorum ve sık iğne ile burayı da bağlıyorum. Şimdi ortada küçük bir boşluğumuz vardı. Buraya da bir tane sık iğne yaparak diğer zincirle oluşturmuş olduğumuz boşluğa yine sık iğne ile geçiyoruz. Şimdi üçüncü yaprağımızı oluşturacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. 5 adet yaprağımız olacak. Yapraklarımızı oluşturarak sıra sonuna gelelim. Son yaprağımızın son sık iğnesini yapıyoruz. Burada herhangi bir noktaya batmadan tığımızın başına ilmek doluyoruz. Şuradaki yaprağımızı şöyle katlıyoruz. Şuraya batacağız aslında. Şuraya ama tersten batacağız. Onun için de yaprağımı şu şekilde katlıyorum. Arka kısmından bakın ortadaki boşluktan şu şekilde tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aradan çekiyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Nereye battık? Aslında şuradaki noktaya battık. Şimdi 7 adet zincir çekeceğiz. Zincirimizi çektikten sonra tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Yine aynı noktaya batıyoruz. Bir adet daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine tığımıza ilmek doluyoruz. Diğer yaprağımızın arka kısmına bu şekilde bir halka yapacağız. Dediğim gibi aslında battığımız noktalar şurası fakat şu şekilde batıyoruz arkadan. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. İkinci yaprağımı bu şekilde katlıyorum. Örmemde kolaylık olsun diye bunu yapıyorum. Bakın tam ortasındaki boşluktan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. Oluşan şeklimiz şöyle. Zincirle yapmış olduğumuz halkamız. Burası bizim yaprağımızı oluşturacağımız yer. Arada da böyle bir boşluk oluşuyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma ilmek doluyorum 7 zincirden sonra. Yine batmış olduğum noktaya batarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. İkinci halkamı da oluşturmuş oldum. Bakın yapraklarımızın arkasına denk geliyor. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Yine tığıma ilmek doluyorum. Diğer yaprağıma geçiyorum. Bakın şu şekilde. Yine 7 zincir. Yine aynı noktaya batıyoruz. Bir adet daha ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Yapraklarımızın arkasındaki bakın halkalarımızı oluşturduk. Sıra sonuna geldik. Son halkamı yaptım. Şimdi ilk yapmış olduğumuz halkaya şu şekilde direkt batıyorum. Zincirimin bakın arasından tığımı geçiriyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde halkalarımız bitmiş oldu. 5 adet yaprağımız var. 5 adet halkamız oldu. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Yine zincirimin olduğu yere batıyorum boşluğa. Bir adet ikili trabzan yapıyorum. 2 adet daha aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Toplamda 3 adet ikili trabzan yapmış olacağım bu zincirimin üzerine. Şimdi tığıma 2 defa ilmek doluyorum. 3 adet de üçlü trabzan yapacağım. 2 defa ilmek doladım. Tığımda 4 ilmeğim var. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltarak toplamda 3 defa da boşaltıyorum tığımı. Şimdi 3 adet demiştik üçlü trabzanımızı. Yine tığımıza ilmek doluyoruz. 2 adet daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın hepsini aynı zincirin içine yapıyorum. Yaprağımızı oluşturuyoruz burada. Sonrasında ise 3 adet zincir çekiyoruz. 3 adet zincirimizi çektikten sonra yine aynı zincirimizin içine 3 adet üçlü trabzan. 3 adet zincirimizi çektikten sonra aynı zincirimizin içine 3 adet daha üçlü trabzan yapacağız. Arada ne yaptık? 3 zincirlik boşluk yaptık.
Arkadaki yapraklarımızı oluşturuyoruz şimdi. Şimdi 3 adet ikili trabzan. Hepsi aynı noktaya. Başlangıçta sık iğne ile başladık ve sık iğne ile bitiriyoruz. Bakın birinci yaprağımız tamamlanmış oldu. Şimdi şu arada minik kutucuklarımız oluşmuştu. Oraya da batıyorum. Boşluğun içine batıyorum bakın. Zincire değil. Oradaki minik kutucuğa batırıyorum tığımı. Bir adet sık iğne. Şimdi diğer yaprağımızı yapmak üzere 7 zincirlik diğer boşluğumuza geçiyoruz. Zincirimizin orta boşluğuna batıp bir adet sık iğne. Yine 3 adet ikili trabzan. Diğer yaprağımızda yapmış olduğumuz aynı işlemi yapıyoruz. Başka hiçbir işlem yok. 3 adet üçlü trabzan. Ne yaptım? Tığıma 2 defa ilmek doladım. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde, ikisini bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 2 adet daha üçlü trabzan yapayım. Bu yaprağı da göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Sonrasında yaprağımızı tamamlamak üzere örgüme devam edeceğim. 3 zincir. 3 adet üçlü trabzan. Şimdi 1, 2, 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Aynı noktaya da ikili trabzan. Şimdi artık son olarak bir adet de sık iğne yaparak burayı kapatıyorum. Bu yaprağımı da tamamlamış oluyorum. Şimdi ortada küçük bir boşluğumuz var. Oraya da batıyoruz. Bir adet sık iğne. Diğer zincirimizin olduğu boşluğa geçerek bir adet sık iğne daha yaparak ne yapıyoruz? Yaprağımızın başlangıcını yapıyoruz. Şimdi tüm yapraklarımı bu şekilde yapacağım. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çiçeğimin yapımını tamamladım. Zincirimin içine son sık iğnemi yaptım. Şimdi yine şu aradaki boşluğa son bir tane daha sık iğne yapacağız. Bir zincir çekerek ipimizi kilitleyeceğiz ve artık ipimizi kesebiliriz bu noktada. Çiçeğimiz artık hazır. Bunu dilediğiniz çalışmalarda süs olarak kullanabilirsiniz. Ben çantamın bağcığında kullanacağım. Çiçeğimin yapımıyla alakalı yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi ben çiçeğimi çantamın bağcığında kullanacağım. Bir sonraki videom o çantamın yapımıyla alakalı olacak. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.